Merhabalar, Gorgeous Örgü kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce bir final yapıyoruz ama öyle bir final yapıyoruz ki beni uzun zamandır takip edenlerin de eminim dikkatinde ya da radarındadır. Bu battaniye ne zaman bitecek? Ama adı 100 yolluk, 100 yıllıktı zaten. Hani 100 günde bitse olmazdı, adına şanına yakışmalıydı diye düşündüm. Artık yollarda öremeyeceğimizi anladığımız noktada eve taşıdık. İnanın evde odadan odaya taşımak bile bir hayli zor olmaya başladı. Çünkü çok büyük. 4 metrekareyi geçtik bu arada, onu söyleyeyim. Ölçülerim 2.15'e 2.15 gibi düşünebilirsiniz. Ağırlığı da 5,5-6 kilo civarında. Daha net ölçülerini bu videoda sevgili eşimden rica ederim. Hemen şuraya santim ve ağırlık benim yanılma payımla birlikte bırakırsak çok şahane olacaktır. Evet, finale ne kadar mı kaldı? İşte bu kadar kaldı. Şu koca battaniyede finalim 8 santimlik falan. Orayı birlikte kapatacağız. Bitirişi birlikte yapacağız. Son makası da birlikte atacağız dostlar. Şimdi biraz projeden, belki ilk defa burada karşılaşmış olabiliriz. Biraz projeden şöyle hızlıca bahsedeyim. Minik minik artan iplerle şöyle yumaklar hazırladık. Yani şöyle söyleyeyim size, şu kadarcık ipten şu kadarcık ipe kadar sakladığım bütün ipleri değerlendirdim. Bu aslında bir geri dönüşüm projesi. Bu projenin devamında yine takip eden dostlar biliyor. Renk bombası dedim bu hazırladığım yumaklara. Renk bombalarıyla Picasso serisi çalışmaya başladım. Picasso serisinin ilk hırkasını geçen sene sizlerle paylaştım. Daha sonra aynı seriden bir etek ve bir büstiyer çalıştık. Şimdi de bu videodan önce olabilir. Bir önceki videoda Picasso serisinin ikinci hırkası sizin huzurunuzda ve 2 hırka daha Picasso ile geliyor. Bunlar koton ipi arttırıp biriktirdiğim yetmezmiş gibi bir de şimdi ne yapıyorum? İnanılmaz güzel bir proje daha yapıyorum. Yine artan iplerle. Bu defa koton hariç aklınıza gelirse ne var? Moheri var, bukleti var, viskonu var, simi var, pulu var. Yani tam anlamıyla deli kızın çeyizi bir hırka diyeyim. Hadi söyleyeyim. Şahane bir parça daha çıkartacağımı umut ediyorum. Siz takipte kalın. Takipte kalın demişken hala abone değilseniz abone olmayı, ki bu benim için inanılmaz önemli. Yaptığınız beğeniler, özellikle beğeni ve yorumlarınız gerçekten çok kıymetli. Çünkü emeklerim bir şekilde değer bulmuş oluyor. Siz beğendikçe YouTube beni başka kişilere öneriyor ve algoritmada üste çıkabiliyorum. Bu gerçekten çok önemli. Aksi takdirde İnsan şevki düştükçe örgü ya da yeni bir şey üretme hevesi kaçıyor diyebilirim sizlere. Sizden tekrar rica ediyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Öyleyse hadi gelin finali birlikte yapalım. Finallendirmeyi yapmadan evvel bir şey daha söylemek istiyorum sizlere. O ki sizden ricam modelin başlangıcı, ilerlemesi ve birçok detay için açıklama kısmına bırakacağım linki tıklayarak videolarını mutlaka izleyin. Hani bu videoda başı sonu niye yok demeyin, sonu var sadece. Başlayalım. Şimdi bakın, modeli zaten yani corner to corner biliyorsunuz. Yani köşeden köşeye tekniği birçoğunuz belki de denemişsinizdir, örmüşsünüzdür. Bir kere de birlikte örelim dedim. Ben bu battaniyenin ilk başlangıcında başladığım zaman yalancı trabzan kullanmıyordum. Normalde yalancı trabzan kullanarak ilerlediğim bir parça olsaydı burada zincirle asla çıkmazdım. Ama şimdi mecbur zincirle çıkıyorum. Tamamı da devamlılığı bozulsun istemediğim için. Şimdi o yalancı trabzanımı merak edenler de YouTube kanalımdaki videolarımı izliyorlarsa zaten denk geleceklerdir. Bakın şimdi bir sırayı daha birlikte bitiriyoruz. Ne yapıyorum? Hep bir yan tarafa geçip zincirle 3 tane zincirle yükseliyorum. Yanına 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bakın şimdi tekrar buraya geliyorum. Kaydırarak 3 zincirimi çekiyorum. Hemen aynı boşluğun içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra buraya geldim ve buradan artık dönüş yapacağım. Dönüş yaparken bir zincir çekip dönüyorum ve trabzanların tepesinden kaydırmamı yaparak sıradaki boşluğa geliyorum. Bakınız, geldim. Hemen ilmeğimi çıkardım.
1, 2, 3 zincirimi çektim. Yanına 3 tane daha ikili trabzanımı ördükten sonra bakın son 2-3 sıra falan. Çok heyecanlıyım. Heyecanımı da mazur görün. Neden? Efendim 5 yıl falan oldu herhalde başlayalı. Hatırlayamıyorum ama evi 5 yıllık projeyi sonlandırıyorum. Dile kolay hanımlar. Bunu ne yapacaksınız diyen çok olmuş bana. Yaparız bir şey değil mi ama? Yatağımızın üstünü örteriz mesela. Benim yatağım king size. Tam ona göre oldu. Olmadı ne yaparız? TV'mizin karşısına geçeriz. 2 kişilik battaniyemizi eşimizle birlikte alırız üstümüze. Oh kahvelerimizi yaparız. Açarız güzel bir film. Yani bu kadar emek vermişiz. Elbet kullanırız bir şekilde. Sizler bu kadar büyük projeler üretmek durumunda değilsiniz tabii ki. Benim kadar çok ipiniz artmayabilir. Siz de ufak bir koltuk şalı, bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Birçok şeyde değerlendirebilirsiniz aslında. Bakın hanımlar çok heyecanlıyım. Geldim sona. Bakınız, bakınız, bakınız. Dönüyorum artık. Hop. Son grubumu örüyorum. Açılışta makas atmak kıymetli. Bakın şimdi ben sonlandırırken atacağım makasın heyecanını yaşıyorum şu anda. Evet, geldik. Hiçbir projeyi sonlandırırken bu kadar heyecanlanmamıştım. Son kilidim. Damla bunun etrafını örecek misiniz diyenler var ya hanımlar. İtiraf ediyorum. Etrafını örmeyi gözüm almıyor. Zaten rengarenk. Bilmiyorum çok da kenar örmeye gerek var mı? Çok emin değilim. Yani kenar örmeli miyim? O zaman hadi bana yardımcı olun. Fikrinizi yorumlara yazın. Kenar öreyim mi, örmeyeyim mi? Gelen yorumların çoğunluğuna göre ben bunun kenarına ya başlayacağım ya da böyle bırakacağım. Fikriniz çok kıymetli ama önce bütünde görmeniz lazım. Bütünde görmeniz lazım derken aslında bahsettiğim bu da değildi. Çünkü bu da bütünü değil. Yani bana kenar yapıp yapmamakta fikir verebilmeniz için bununla ilgili belki sevgili eşim videonun başına da eklemiş olabilir Reels, Shorts gibi kısa videoları. Siz Instagram'da da daha detaylı görebilirsiniz. Mutlaka bana videonun altına yorum olarak yazın. Damla buna kenar ör ya da hiç gerek yok kalsın böyle deyin yeterli. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Eminim bu videoyu izleyen benim kıymetli, güzel, değerli örgü dostlarımdan kim hanımefendiler diyecek ki Damla üstündeki kazağın aslında ben bu üstümdeki kazağı geçen hafta sizlerle paylaştım. Görmeyenleriniz mutlaka olmuştur. Hadi ben bununla ilgili bütün videoların olduğu linki bırakırken bir de kazağımın linkini de bırakayım. Bir de onu da izleyin. 2 günde örebileceğiniz oldukça kolay, sıcacık, tam da içinde bulunduğumuz mevsime uygun bir kazak. Bir de o kadar hafif ki vallahi hatırlamıyorum toplamda 350 gram falan mıydı? Videonun sonunda ağırlık ölçüsü verdim. Hele şunun ağırlığının yanında var ya üstümdeki adeta bir kuş. Bir de dediğim gibi yorumlara kenar yapayım mı yapmayayım mı diye bırakın demişken fikrinizi de merak ediyorum. Yani geri dönüşüm olarak en ufacık artan ipleri bile değerlendirdiğimiz hele artık iplerin bu kadar da pahalı olduğu bir dönemde sizce de güzel bir fikir değil mi? Yaptığım hırkalar, dönüşümü bir şekilde geri kazandırdığım ufacık ipler benim gözümde gerçekten çok kıymetli ve değerli. Çünkü artık öyle günlerdeyiz ki minicik ipi bile atacak durumda değiliz. Ben biriktiriyorum. Sizi bilmiyorum ama ben biriktiriyorum. Eminim Türk kadınları böyledir. Şimdi burada izleyen yabancı hanımefendiler varsa şunu hemen özetleyeyim. Aslında kadınlar böyledir. Kadına ne verirsen sana geri kıymetli olarak dönüştürür ve hiçbir şeyin değerini kaybettirmez diye düşünüyorum efendim. Şimdi bir kere daha söylemek istiyorum. Yorum ve beğenileriniz gerçekten çok önemli. Şevkim ve motivasyonum açısından. Emeklerim de karşılığını bulsun ama değil mi?
Her zaman olduğu gibi kalbi bu sefer böyle mi isteyeyim sizden? Ya da şöyle mi yapayım, bir dakika. Gençler yapıyor ya, çok da hoşuma gidiyor. Yapabildim mi? Oldu mu? Ya da böyle isteyeyim sizden kalbi. Siz bırakın da efendim beğendinizse. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.